Tam şu anda bu videoyu kapatıp birini öldürmemenizin nedeni sizin ahlaklı olduğunuzdan dolayı mı yoksa sadece korkak olduğunuzdan dolayı mı? Nietzsche'ye göre bu sorunun cevabı ikincisi. Çünkü ona göre çoğunuzun iyilik dediği şey aslında bir erdem değil, sadece bir yeteneksizlik. Dişleri dökülmüş bir kurdun "ben artık kuzu oldum" diye övünmesi kadar komik bir durum bu. Peki Nietzsche neden böyle düşündü? Hangi örneklerle düşüncesini destekledi? Ve en önemlisi haklılık payı var mıydı? Bu videomuzda bunu inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu rahatsız edici soruyu soran ben değilim. Bu soruyu soran 19. yüzyılda elini çekici alıp tüm değerlerimizi yerle bir eden Nietzsche. Nietzsche, insanlık tarihine baktığında ürkütücü bir değişim fark etti. Ona göre antik çağlarda, yani Roma'da, Sparta'da iyi kavramı güçlü olmakla, soylu olmakla ve yapabilme kudretiyle eşdeğerdi. Kötü ise ahlaki bir kötülük değil, sadece bayağı, sıradan ve zayıf olandı. Bir aslan ceylanı yediği için kötü kalpli değildi. O sadece aslandı. Doğası gereği güçlüydü ve her zaman ceylanı alırdı. Antik soylular kendilerini bu yırtıcı hayvanlar gibi görüyorlardı. Yaptıkları şeylerden utanç duymuyorlardı ve kendilerine iyi diyorlardı. Ancak tarihin bir noktasında fiziksel olarak efendilerini yenemeyen zayıf kitleler onları yenmek için çok daha sinsi ve çok daha zehirli bir silah geliştirdiler. Kelimeleri. Nietzsche buna Fransızca bir kelimeyle resentment, yani hınç adını verir. Bu dışa vurulamayan bir intikam isteğidir. Mekanizma tam olarak şöyle çalıştı. Köleler bir araya gelip dediler ki bu güçlüler bizi eziyor ve biz onlara karşılık veremiyoruz. O halde onların sahip olduğu her şeyi kötü ilan edelim. Bizim sahip olduğumuz zayıflıkları ise iyi olarak kutsayalım. Bu müthiş bir psikolojik sihirbazlıktı. Savaşamıyor musun? O zaman barışçıl olmak kutsaldır. İntikam almaya gücün yetmiyor mu? O zaman affetmek büyüklüktür. Güçsüzlüğün adı iyilik, korkaklığın adı alçakgönüllülük oldu. Nietzsche'nin dediği gibi, bir hiç olanlar kendilerini bir şey sanmaya başladılar. Bu sistem binlerce yıl boyunca bir sütun tarafından ayakta tutuldu. Tanrı. İnsanlar iyi olmanın ödüllendirileceğine, kötü olanın ise cezalandırılacağını mutlak bir adaletle inandılar. Ama 19. yüzyılda modern dünya inşa edilirken Nietzsche o korkunç çığlığını attı. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Bu bir inançsızlık beyanı değil, bir medeniyetin temelinin çöküş ilanıydı. Tanrı öldüğünde ahlakımızı bağladığımız o kanca da koptu. Eğer bizi izleyen bir yargıç yoksa neden hala kuzu gibi davranıyoruz? Eğer mutlak bir ödül yoksa neden pençelerimizi kullanmıyoruz? İşte burada nihilizm, yani hiçlik canavarı uyandı. İnsanlık artık pusulasız bir gemi gibi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmediği bir boşlukta süzülmeye başladı. Peki bu bastırılmış saldırganlık nereye gitti? Nietzsche'ye göre enerji asla yok olmaz. Dışarıya, yani efendisine veya düşmana yöneltilemeyen o yırtıcı içgüdüler yön değiştirip insanın kendi içine döndü. İşte vicdan dediğimiz şey böyle doğdu. İnsan kendine eziyet eden tek hayvandır. Kendini suçlamak, kendine günahkar demek, sürekli bir yetersizlik hissiyle boğuşmak. Bunların hepsi modern toplumun kafesinde hapsolmuş o hayvanın parmaklarını kemirmesinden ibarettir. Bugün modern insanın en büyük hastalığı olan anksiyete ve depresyonun kökeninde Nietzsche tam da bu içe dönmüş vahşeti görür. Bizler kendimizi ahlak sopasıyla döven, kendi kendimizin cellatı olmuş canlılarız. Nietzsche bize sadece teşhis koymakla kalmaz. Bizi tarihin en ağır sınavına çeker. Bengi dönüş. Şu ana kadar yaşadığın bu hayatı tüm detaylarıyla, tüm acıları ve tüm küçük sevinçleriyle sonsuz kere tekrar yaşamak zorunda olsaydın, her şey aynen, hiçbir şey değiştirmeden tekrar etseydi, bu senin için bir cennet mi olurdu yoksa bir cehennem mi? Eğer bu düşünce bile seni dehşete düşürüyorsa, demek ki hayatı yaşayamamışsın. Demek ki sadece başkalarının kuralları arasında kaybolmuş bir gölgesin. Nietzsche'ye göre gerçek ahlak, bu sonsuz tekrarın altında bile imzasını atabilecek kadar kendi hayatını yaşamaktır. O halde çözüm ne? Tekrardan barbarlığa falan mı dönelim? Tabii ki hayır.
Nietzsche bizi üst insana çağırır. Üst insan, toplumun hazır ahlak paketlerini çöpe atan, kendi iyisini ve kendi kötüsünü kendisi yaratan kişidir. O, zarar vermekten korktuğu için değil, zarar verebilecek gücü olduğu halde hayır diyebilen kişidir. Gerçek iyilik bir seçenek olduğunda değerlidir. Çaresizlikten doğan iyilik sadece bir illüzyondur. Şimdi maskeni bir süreliğine çıkar ve kendine dürüst ol. Sen gerçekten iyi misin? Yoksa sadece dişleri sökülmüş bir kurdun sessizliğine mi sığınıyorsun? Unutma, tehlikesiz olmak erdem değildir. Gerçek erdem, içindeki o canavarı görüp ona ket vurabilmektir. Ben Mefkus. Beni dinlediğiniz ve bu videoyu izlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.